Gözenek göremiyorum, kırışık hiç göremiyorum. Hepsinden Yaşını biraz biliyorum, biraz. itiraf et. Bir yumurta sarısına bir küçük kaşık bal, bir küçük kaşık da doğal süt kaymağı. Lifting etkisi var mı? Bir miktar lifting etkisi var. Endüstriyel maskelere bu yaptıklarını tercih mi ediyorsun? Tercih ediyorum çoğu zaman. Dışarıdan habire kolajenli kremler sürüp kolajen hapları yutmak Nasıl yerine... da pahalı. Nasıl da pahalı, nasıl da zararlı. Neden? Kolajen bir protein tozu almış oluyoruz. Kadının vücudundaki yağ oranı üreme fonksiyonları için etkili midir? Kesinlikle etkili çünkü üreme fonksiyonları içinde. Bir insanın cilt kalitesine bakarak karaciğeriyle ilgili fikir yürütebiliyor musun? Cilde bakarak dediğimiz, acaba dediğimiz hastalıklar da var. Ama sadece o değil. Güneş kremlerine inanıyor musun? Zararlı olduklarını hep biliyorduk ama burada çeşitli doğal maddeleri kullanırız. Bal mumu denen arının salgı bezlerinden yaptığı bir ürünü de kullanırız. Efendim merhabalar. Patoloji uzmanı ve fitoterapist Elif Güveloğlu ile birlikteyim. Ben çok rahatım. Hemşehrimi ziyarete geldim ama biliyorum ki sizin de çok sevdiğinizi ve Elif konuşmaya başladığında can kulağıyla dinlediğinizi. İnanın ben de öyleyim. Çünkü çok araştırdığına tanığım, şahidim. Merhaba Elif'ciğim, Ramazan ayını tebrik ediyorum öncelikle. Bir mukavele hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Bugün evet senin kanser araştırmalarını biliyorum bir fitoterapist olarak. Bu konuda ne kadar dertli ve çabalı olduğunu da biliyorum ama kanserle ilgili konuyu biraz ilerleyen dakikalarda yapalım. Önceliği biraz böyle ılık ılık anti-aging'e verelim. O da çok önemli. Çok önemli. İnsanların iyi hissetmesi, İçsel ve dış görünüş olarak sağlıklı olması çok önemli. Anti-aging'in içinde karaciğer yaşımız da var. Böbrek yaşımız da var. O yüzden çok önemli. Hatta oruç da var. Madem Ramazan ayına girdik ve anti-age konuşuyoruz, orucun anti-age faydalarından başlayabiliriz. Bence çok güzel isabet oldu. Yani bir insanın cilt kalitesine bakarak karaciğeriyle ilgili fikir yürütebiliyor musun bir hekim olarak? Yürütebiliriz. Bunun tanı yöntemleri de var. Cilde bakarak dediğimiz, acaba dediğimiz hastalıklar da var. Ama sadece o değil. Yani cildimizin güzelliği, bakımı bir şekilde bizi yanıltabilir. Çok güzel bakabiliriz cildimize ve evet çok da güzel olabilir. Çünkü bakıma yanıt veren bir organ. Fakat içeride karaciğer ne durumda? Böbrek rezervi ne durumda? Kemik iliğinin kapasitesi ne durumda? Bizim gerçek anti-age olayımız orada aslında. O dışarıya cilde de yansır. O bir kural zaten ama bazen cilt yanıltır. Kişi sadece cildine bakıp sadece cildine yatırım yaparsa evet iyi kötü bir şeyler alabilir ama içeriği unutmadan bunu yaparsa iyi kötünün çok daha üstünde alır. Bakıyoruz aynı yaştaki iki hanım ya da iki kişi birbirinden çok farklı yaşlarda gösterebiliyorlar. Bir kişinin cildinin daha erken kırışıyor olması içerideki hangi tahribatın tezahürüdür, göstergesidir? Birçok şeyin tezahürüdür. Dışsal ve içsel etkenlerin tezahürüdür. Dışarıda güneş gerçekten çok önemli bir yıpratıcı faktör. Rüzgar, soğuk, sıcak, ani hava değişiklikleri, bunların hepsi dışsal faktörler de çok önemli. O yüzden güneşten korunmaya en başta güneşten korunma diyoruz. Fakat güneş kremlerine inanıyor musun? Şimdi onu söyleyecektim. Fakat diye başladığım cümle oydu. Biz onu yanlış anladık. Biz o güneş kremleri olayını yanlış anladık ve bunu yanlış anladığımızı yeni fark etmeye başlıyoruz. Biz hekimler için demiyorum aslında hiciv olsun diye yanlış anladık dedim. Biz hekimler kimyasal SPF'lerin zararlı olduklarını hep biliyorduk ama burada doğal kimyasal içerik içermeyen güneş koruyucular yeni 1-2 yıldır biz aman diye ön plana çıkmaya başladı. Fakat yıllardır o çok ünlü markaların çok büyük paralara satılan güneş koruyucuları hepsi kimyasal. Çünkü kimyasal olmayan grup, şimdi birazdan anlatacağım ayrıntılarını, konforlu değil. Konfor ne demek? Normal bir nemlendirici gibi alıp sürebileyim. Tortu oluşturmasın, üzerine makyajımı yapabileyim. Bu konforu kimyasallar sağlıyor.
Eğer biz o güneş koruyucuyu kimyasallarla değil, mekanik bariyerler, nedir bunlar? Kum tanecikleri gibi düşünün. Çok çok inceltilmiş, artık o fondötende, pudralarda kullanılacak düzeye inmiş doğal minerallerden bahsediyorum. Onların da güneşi yansıtma özelliği var. O minik minik, çok mikroskobik kum tanelerini tuğlalar gibi düşünün. Şu elimi tuğla gibi düşünün. Güneş geldi, bu tuğlaya çarptı, geri döndü, yansıdı. Alttaki cildimi korudu. İşte kimyasal olmayan güneş koruyucular bunun üzerine oturur. Burada çeşitli doğal maddeleri kullanırız. Bu bahsettiğim doğal mineralleri de kullanırız. Bal mumu denen arının salgı bezlerinden yaptığı bir ürünü de kullanırız. Arı demişken propolisi de kullanırız. Güneş koruyucu özelliği olan bazı bitki özlerini de kullanırız. Mesela yeşil çay ekstresi. Bunu çok güzel yapıyor. Ben yıllar önce yazdığım köşe yazısında, yıllar önce 10 yıl olmuştur, yeşil çayın faydalarını anlatırken bir makale çıkmıştı önüme ve şöyle demiştim. Sanırım artık yeşil çayı sadece içmeyeceğiz, süreceğiz de. Yani çeşitli, biz bunlara işte fitomoleküller diyoruz. Bitkilerdeki çeşitli moleküller bu doğal bariyer oluşturan minerallerle birleştiğinde çok güzel güneş kremleri, doğal güneş kremleri çıkıyor ortaya. Yani şimdi bizi dinleyen izleyici yeşil çayı içtikten sonra kalanını yazın yüzüne sürse Tonik olarak kullanabilir. güneşten korur mu? Güneşten koruması için biraz daha yoğun formüllere ihtiyaç var. Ama çok yoğun demlediği bir yeşil çayı tonik olarak kullanabilir. Onun bile belirli bir oranda koruyucu etkisi olur. Pamukla uygulayabilir. Evet, üzerine de normal kremini, hatta fondötenini sürebilir. Kaliteli bir fondötenin bile bir miktar güneş koruyucu etkisi vardır içindeki minerallerden ötürü. Dünyada bunu yapan firmalar var, biz de yaptık. Doğal güneş koruyucu, kimyasal içermeyen güneş koruyucu kremleri. Bunların dezavantajı nedir? Kimyasal olanların. Hayır. İyi olanların, fiziksel olanların, kimyasal olmayanların dezavantajı nedir? Kimyasallar kadar konforlu değildir. Hani içinde minik minik taneciklerle bariyer oluşturduk ya. Evet. Kremi sürer kişi, of bu krem gibi değil, fondöten gibi bu der. Çünkü aslında mekanizma işte bazı doğal güzel fondötenlerde de olan işte incecik bir mineral grubunun bariyer oluşturması. Bu iyi, kusurları da kapamıyor mu? Aslında öyle, aslında lekeleri öyle. falan da kapar. Ama işte biraz kalındır yani, kalınca bir kremdir. Ama dünyada şu anda biliyorsunuz her şeyin bir popüler gideri var. Kozmetikte şu an dünyada ince olursa krem, rahat sürülürse popüler. O yüzden bakıyorsunuz çok ileri teknolojiye sahip, çok zengin büyük firmaların hala kimyasal SPF kullandığını görüyoruz. İşte bilmiyorlar mı, şu benim anlattıklarımı bilmiyorlar mı? Veya işte bu doğal maddeleri, işte doğal bal mumunu vesaire tedarik edecek paralarım yok. Hayır, konforsuz olduğu için. PR yönteminde kıymetli bir argüman. Bir de ne yazık ki sadece ülkemizde değil, dünyada da tüketiciye cahil gözüyle bakılıyor. Evet, bir kısmı cahil olabilir tüketicinin ama o okuyan, araştıran, bilen, kendini korumak isteyen tüketici azınlıkta olduğu için işte ne anlayacaklar ki? Sürsün, güzel, aa ne güzelmiş desin. Tüketici baz alınıyor. Ama orada otorite, bilimsel otorite tüketici olmamalı. Tam tersi, hani bilim paylaşınca güzeldir ya, kozmetik de bir bilim. Biz bunu paylaşmalıyız tüketiciyle. Hayır demeliyiz. Güneş koruyucum biraz konforsuz olabilir, biraz daha kalın olabilir, fondötene benzeyebilir. Ama bu sürdüğünde diğeri kimyasal olan tükürük bezine, kanına, bizim için bilimsel olarak kan kabul edilen idrarına geçebilir. Geçiyor da. Hatta anne karnındaki bebeğin yüzdüğü, içinde bulunduğu sıvıda kimyasal SPF'nin molekülleri tespit edildi. Düşünebiliyor musunuz? Anneler güneşten korur kendisini. Yani ben burada dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Neden? Uluslararası otoritelerin izin verdiği maddeler bunlar. Elbette sonuçta belirli testlerden geçiyor. Ama sonrasında o testlerden geçmiş olmasına rağmen bir süre sonra pardonlar duyabiliyoruz. Evet, tam da onu anlatacaktım. O yüzden bizim daha duyarlı olup bilime dayanmamız gerek. Hani bilimin ipinin bırakma sözü var ya, bilimin ipinin ucunu bırakma, aynen öyle. İdrara geçmesi, yani buradan yola çıksak bile
En büyük sır burada bence. Çünkü idrar bilimsel olarak süzülmüş kan demek. Böbreğe geliyor kan, böbrek minik milyonlarca süzgeç gibi düşünün. Kanın şekilli elemanları o süzgecin üstünde kalıyor. Serum gibi berrak su kısmı idrar diye atıyoruz. Peki idrarın nasıl olması bize içerideki kan değeriyle ilgili ölçü verir? Günlük rutinde elbette idrarın işte rengi, kokusu, kıvamı değişmesiyle tanı konulan hastalıklar var. Mesela? Karaciğer hastalıkları, böbreğin kendi hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, kanın yoğunluğunu değiştiren başta şeker hastalığı gibi. Şeker hastalığı tanısı önce idrarla konulur aslında. Hasta gelir der ki ben çok aşırı idrara çıkıyorum, çok su içiyorum, idrarımın rengi kokusu değişti diyerek gelir. Çoğu şeker hastalığı tanısı bile böyle konulur. Daha mı koyu olur şeker hastalarının idrarı? Daha kötü kokar. Daha koyu olduğu halde daha fazla idrar yapar. Neden daha koyudur ama daha fazla idrar yapar? Çünkü o şekerin kolloid basıncıyla şeker yapışkan bir maddedir. Etrafına diğer molekülleri su başta olmak üzere çeken bir moleküldür. Dolayısıyla kanda şeker artınca idrarda da artar ve idrarın rengi, kokusu değişir. Hele o şekeri mikroplar da çok sever. İçerisinde mikrop ürerse kokusu da değişir. Rengi de değişir. SPF'ye dönecek olursak, evet SPF'lerin bir kısmı, kimyasal SPF'lerin bir kısmı idrarda tespit edilmiş. Ama bizim bunu gözümüzle, burnumuzla idrarda bulmamız mümkün değil. Fakat ben yıllar önce şöyle bir deneyim yaşadım. O zamanlar da bir gazetede sağlık köşesi yazıyordum. Bu SPF'leri yazmama vesile olan olay. Ağzıma acı bir tat geliyor. Bütün testleri yaptırdım. Senin ağzına acı bir tat. Evet. Uyandığında mı günün herhangi bir saatinde? Uyandığımda olmuyor. Bir uyandığımdan sonra başlıyor. Çok bu incelik aslında tanı koydurucu. Ben baştan aşağı check-up'lara girdim. Kanlar, idrarlar, bütün tetkikler vesaire bir şey çıkmıyor. Fark ettim ki ben çok ünlü bir markanın SPF'li, üstelik tırnak içinde bitkisel bir marka bu. Gerçekten de çok güzel bitki özlerini de kullanan bir marka. Pahalı bir marka mı? Pahalı bir marka. Bitki özlerini kullanan bir marka. O bitki özleri içeriyor diye tercih ettiğim bir markanın güneş kremini sabah uyanınca işte çünkü sabah uyanınca yok o kötü tat. Hafiye gibi buldum onu. Duşumu alıyorum. Makyaj yapsam da yapmasam da kremimi sürüyorum. Üstelik düşük SPF'ydi. 15. Normalde günlük hayatta düşük kullanın deriz çünkü. Ben paylaşımlar yaptım yeşil çay hakkında vesaire SPF hakkında altına yazdım. Lütfen SPF krem sürünce ağzına acı tat gelen hanımlar yazsın. Her mecrada yazdı hanımlar. Lütfen bu videonun altına da yazın. Yani güneş kremi kullandığında ağzına acı tat gelenler. Sadece güneş kremi değil, SPF. Başka nerede var SPF? Günlük kremlerde de, gündüz kremlerinde de var ya. Mesela SPF 15 gündüz bakım kremi. İlla denize gidince olan güneş kremleri değil. Onlarda daha fazla. Şunu söylemek zorundayım. Tüm samimiyetimle çok yakın oturuyoruz. Maşallah çok güzel bir cildin var. Çok teşekkür ederim. Yaşını da bildiğim için sen de öyle, senin de öyle. Çok güzel bir cildin var. Bunu iltifattan daha teşekkür çok ederim. Nedenini öğrenmek, yaptıklarını bilmek adına. Bu bahsettiğim enjeksiyonlu işlem olmadığını yakında olduğum için gözlemleyebiliyorum. Sende de yok, ben de gözlemliyorum. Ben de çok sevmiyorum. İşte şuralarıma yaptırayım mı diye çok düşünüyorum. Ben de aman yaptırma dedim. Bak bende de var, ben de yaptırmıyorum. Valla sende yok. Güzel çizgilerimiz. Neler yaptığını soracağım ama öncesinde bu içeri işte botoks, evet birçoğumuzun başvurduğu yöntem olabilir ama hadise onunla başlayıp orada kalmadı. Dolgu malzemelerinin uygulanabilirliği artık o kadar sık gördüğümüz bir durum ki bir de çok gençler yaptırıyorlar. Bunlar içeride antikor üretmiyor mu? Ve çok korkusuzca yaptırıyorlar. Ben onu görüyorum, gençleri de görüyorum. Yani dolgu, şimdi plastik cerrahı arkadaşlar bana kızacak ama yani elbette dozunda onlara saygım sonsuz. Plastik cerrahi tıbbın çok özel bir alanıdır. Onlara o saygımızı sunmadan geçemeyiz. Hiç çünkü şüphesiz. Örnek veriyorum bir yanık, bir yarık damak bir sürü insanı sağlıkla güzelleştiren tıbbın güzel yüzüdür. Kabul ediyorum. Fakat bu dolgu olayında işin ucunun kaçırılması zaten çoğu plastik cerrahı arkadaşımın
da isyan ettiği bir şey. O dolgularla o çok kadınsı, çok güzel yüzlerin maskülen hale gelmesi. Yani herhalde tek yönlü bakılıyor diye düşünüyorum. Bütün olay kırışık açmak, bu sulcus dediğimiz derinlikleri doldurmaya odaklanılıyor. Yani ütü yapar gibi ve bakılıyor, işte doldurdum, oldu, açıldı. Oraya bakılıyor. Yine bütüncül yaklaşım kaçırılmış oluyor. Bütüne baktığımızda o kişinin doğal çizgileri, doğal hatları, kendi genleriyle getirdikleri duruyor mu? Buna bakmak gerekiyor. O yüzden kendine içeriden bakmak çok önemli. Dışarıdan bakmak da doğal kremlerle dışarıdan bakmak çok önemli. Çünkü bilimsel olarak şurada çok netiz ki işte güneş ışınları, çevresel oksidanlar, bunlara karşı doğal ve minimum içerikli kremler yeterli oluyor zaten. Yani evet, bunu cildimize dışarıdan esirgemeyip içeriden de birazdan konuşacağımız DNA tamir mekanizmalarını, bağışıklık sistemindeki güzelliğimizi de etkileyen hücreleri aktive ederek, onlara iyi bakarak, kolajen kullanmak yerine kolajen üreten hücrelerimiz olan fibroblastlarımıza iyi bakmak. Fibroblast yaşı diye bir şey var. Kolajen, onu not alayım, ben sorayım. Bunları yaptığımızda zaten yaşımızdan daha iyi görünebiliriz. Hepimiz bunu yapabiliriz. Çünkü ben şunu söylüyorum, insan vücudu nankör değil. Yapılan bakıma, içten dıştan yapılan doğru bakıma yanıt veriyor. Dolgu için sorduğun bir soru eksik kaldı. Evet, yabancı cisim ve evet, birçok kişide yabancı cisim reaksiyonu oluşturabiliyor. Sen ne yapıyorsun? Anlat ben bize. ne yapıyorum? Sen cildin için ne yapıyorsun? Öncelikle gözenek göremiyorum. Kırışık hiç göremiyorum. Yaşını biliyorum, itiraf et. Hepsinden biraz var ama işte en az olsun diye. Üstelik benim problemli bir cildim var. Neden? Egzama tanısı almış bir insanım. Egzama kuru ve hassas ciltlerde olur. Ben tıp fakültesi 2. sınıfta ilk tanı kondu egzama tanısı. Kışın böyle birkaç gün raporla okula gidemediğim dönem oldu. Ama devam etmiyor şu anda. Baktığım için devam etmiyor. Hep şunu söylerim, egzama bakım hastalığıdır. Hastalık değil, bir cilt tipidir. Bakarsanız egzamasız da hayatınızı geçirebilirsiniz. Yani egzamayı da bir gün konuşuruz. Egzamayı çözmek için cilde mi krem uygulamak lazım, yoksa bağırsağı mı düzeltmek lazım? Aslında o bağırsak işinin ben biraz abartıldığını düşünüyorum. Bağırsağın önemini yıllardır savunan, yıllardır yazan kişiyim ama bu kadar ön planda, her şeyden ön planda olduğunu düşünmüyorum. Çok önemli bir organ olduğunu düşünüyorum. Karaciğerimiz kadar, böbreğimiz kadar çok önemli fonksiyonları olan ve bütüncül yaklaşımda bütünün çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ama her şey bağırsakta olayına ben katılmıyorum belirli son noktalarda. Dönemde popülaritesi çok arttı ve bunu iddia eden hekimler çok fazla. Yani hatta bütüncülü savunan meslektaşların dahil. Evet. Yani orada belki bağırsak hep geri plana atıldı. Önce bir hiciv gibi yapıldığını düşündüm ama sonra yani ikinci beyin olayına bile bilimsel olarak ben inanmıyorum. Çünkü orada beyin fonksiyonu yapan nöronlar değil, farklı şeyler var. Olay oraya kadar geldi ya, o yüzden söylüyorum. Tabii. Bir fitoterapist olarak senin evde ev yapımı, el yapımı kürün var mı? Var, çok var. Beni evde çok böyle ballarla, arı sütleriyle, yumurtalarla dolaşırken hep görmüştür ev halkı. Endüstriyel maskelere bu yaptıklarını tercih mi ediyorsun? Tercih ediyorum çoğu zaman. Hep ettim. Hemen not alıyoruz o zaman. Evet, hep ettim. En popüler kürün hangisi? Bu cilde ulaşmak için. Eğer onu temizleyecek yeterli vaktim varsa, yumurta çok kötü kokuyor çünkü. Çok kadim, çok eski, çok klasik ama gerçekten o yumurtanın içerisindeki o kolajen benzeri maddeler, ki zaten kolajen birebir ciltten aşağıya geçemiyor. O yüzden kolajenli kremleri çok tavsiye etmediğimi biliyorsun. Ama yumurta sarısında ciltten geçebilen maddeler var. Sadece kolajen değil, E vitamini var, selenyum var, başka onarıcı maddeler var. Sadece kuru cilt için, benim gibi kuru egzamalı bir cilt, bir yumurta sarısına bir küçük kaşık bal, bir küçük kaşık da
Doğal süt kaymağı. Bu tereyağı olabilir, kaymak olabilir. Bu arada zeytinyağı değil. O eğer egzama, kuru cilt varsa yanlış bir yöntem. Çünkü zeytinyağındaki oleik asit cilt bariyerini kırıyor. Biz bunu yara iyileşmesi gibi kantaron yağı kullanımında istiyorken bariyer oluşturmakta, cilt bakımında hele hele egzamada hiç istemiyoruz. Biraz susam yağı olabilir. Yani yumurta sarısına biraz bitkisel yağ, bu susam yağı olsun mesela, işte zeytinyağı olmasın, fındık yağı olabilir evde, mutfakta varsa. Biraz katı yağlardan, hayvansallardan kaymak olabilir, tereyağı olabilir. Biraz da bal, hakiki bal gerçekten cilt içinde bir mucize. Mesela bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı kadar bunu karıştırıp cildinize sürüp sonra kurumasını bekliyorsunuz. Zaten böyle bir geriliyor falan, konuşamıyorsunuz. Ne kadar kalsın? Ondan Yarım saat? kuruyana kadar. Saati yok, kuruyor. O gerildikten sonra onu elinizle soyuyorsunuz. Peeling gibi. O zaten peeling gibi ölü tabakayı da atıyor. O gerilene kadar geçen 15-20 dakikada, yarım saatte zaten geçiş yapılmış oluyor o istenen aktif maddelerle. Bu çok etkinliği yüksek. Lifting etkisi var mı? Bir miktar var. Bir miktar lifting etkisi var. Ben bunu çok severim. Bunu yaparak favori ne sonuç görüyorum? Gözenekler mi sıkılaşıyor? İnce çizgiler mi açılıyor? Ne sağlıyorum? Çok güzel bir peeling sağlıyor. Onu soyarken o keratin mantoyu bir atıyorsunuz. Ne oluyor? Keratin mantomuz atılınca alttan keratinosit dediğimiz cildin alt hücrelerinden tekrar yeni keratin yapımı başlıyor. Onu çok güzel sağlıyor ve geçiş olabildiği kadar o yumurta sarısında düşünün her şey var. Amino asitler, protein yapı taşları, vitaminler, düşünün oradan bir civciv çıkıyor. Bir civciv oluşturacak kadar ham madde var. Onu almış oluyorsunuz. İkinci favorim doğrudan bal sürmek. Hele hele varsa bir miktar arı sütünü de, mesela örnek veriyorum, bir tatlı kaşığı bala bir çay kaşığı arı sütü karıştırıp sürdüğünüzde, zaten benim bütün kremlerimde de bir miktar bal ve arı sütü hep vardır. Bu arı sütü ve balın mucizesine çok inanıyorum. Yağlardan da şia yağı. Ülkemizde yetişmiyor. Ben hep öncelikle ülkemizde yetişenlere önem veririm ama orada da dünyaya herhalde açılmamız gerekiyor. Sonuçta her şey her ülkede yetişmiyor. Şia yağı ağaçta yetişen bir yağ. Ceviz gibi düşünün. Kabuğu var ve içinden tereyağı gibi bir yağ çıkıyor. Ve cild için çok cilde bariyer oluşturan, çok doğal, ağaçtan gelme bir krem gibi düşünün. Tek Merhem başına gibi. sürülebiliyor mu? Tek başına bile sürülebiliyor. Hiçbir şey Pahalı bulamadınız. mı? İthal olduğu için pahalı. Yani şu anki ekonomik ortamda ithal olan her şey pahalı olduğu için. Çünkü ülkemizde yetişmiyor. Biz onu kremlerin içerisinde sıkça kullanıyoruz. SPF'li, doğal SPF'li, kimyasal SPF içermeyen kremlerde de kullanıyoruz. Bariyer kremlerde de kullanıyoruz. Eğer bulurlarsa bir miktar bu maskelerine de karıştırabilirler. Hem bariyer oluşturup hem cildi besleyen bir yağdır. En önemlisi, diğer üçüncü konuya geçeceğim. Cildi nemlendirmek dedik. Cildi nemlendirirken o bizim mikroskop altında gördüğümüz çatlamış toprak manzarasını tedavi etmiş oluyorsunuz aslında. Yüzümüzü böyle fazla yıkadığımızda, biraz kremlemediğimizde bu gerginliği hissederiz ya, onun mikroskop altındaki karşılığı çatlamış toprak manzarası. Orada cilde yağı ve suyu bir arada veren nemlendirici. Pahalı olmak zorunda değil, içeriği çok zengin olmak zorunda değil. Hatta minimalist, less is more, az çoktur diyoruz formüllerde de, krem formüllerinde de. Az formüllü bir kremle ciltlerini sürekli nemli ve gergin tutalım. İçeriden nasıl cildi besleyeceğiz kısmına gelince yağlar yine ön planda. Bir dönem dünyada da ülkemizde de bu sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme gurularınca bence en büyük hata yağ sıfır beslenmeyle yapıldı. Hatırlıyorsundur Emel'cim o günleri. Tabii. Sıfır yağ, işte yağ. Endüstrinin diyet ürünler sunmasıyla, diyet yoğurt, diyet peynir, yani light. Çok önemli, işinin uzmanı hekimlerin işte peynir mi alıyorsunuz, light alın, yoğurt mu light, süt mü light, illaki light dediği günlere şahit olduk.
O dönemde bile aslında bir avuç, ben de dahil, hayır az yiyin ama tam yiyin diyen bir grup hekim vardı. Ama ağırlık o 8 öğün yiyin denen grupta 8 öğün yiyin derken her şeyi light yiyin de vardı. Hayır, o kombinasyonu bozmamak gerekiyor. O kuşakla, yani o furyanın popüler olduğu döneme, ergenliğe gelen ve bugün artık bir kadın olarak 30'larında 40'larında olanların üreme fonksiyonlarına bu etki etmiş olabilir mi? Çok güzel bir yere değindin. Ben bunu çok savunuyorum ve yıllardır bu konuda yazılar yazdım, anlattım ve seninle hiç paylaşmadık onları. Tamamen doğaçlama bir yine eş zamanlılık oldu. Kesinlikle o dönemde de ben danışmanlık verdiğim hanımlara işte 0 light yoğurt yiyorum, süt light dediğinde aman yumurtalık rezervine dikkat diyordum. Zeytinyağı bile az yiyordu insanlar. Yani kadının vücudundaki yağ oranı üreme fonksiyonları için etkili midir? Kesinlikle etkili, çünkü üreme fonksiyonları içinde cildimizin, karaciğerimizin sağlığı içinde olan o bütün dişilik hormonlarının hepsinin göbeği, çekirdeği kolesteroldür, yağdır. Zaten kolesterol zararlı değildir. Yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Köşelerde de yazıyorum. Hatta işte kolesterolün zararlı bilindiği dönemlerde ben çok genç bir hekimdim. Bundan 15 yıl önce yeni bir köşe kapmıştım bir gazeteden. O genç yaşta bir köşe yazdığıma mutlu köşemi yazıyordum. İşte kolesterol zararlı bir şey değildir yazımı yazdığımda çok tepki almıştım. O zaman mail vardı Emel'cim, hatırla. Mail bombardımanına tutulmuştu. Ama çok şükür tarih haklı çıkardı beni. Senden sonra Canan Hoca geldi zaten. Ortalığı yaktı, yıktı. O zaman Amerika'daydı Canan galiba. Hoca da yoktu. Ben gerçekten çok tek kalmıştım o zaman. Hatırlıyorum. 8 öğünlere itiraz ederken tek kalmıştım. Mesela 2 öğün diyemiyordum. 2 veya 3 öğünü geçmesin diyordum. Çok üzerine gelmesinler diye. Evet, çünkü 8 diyordu insanlar. Sonuçta aslında popüler bilim deniyor ya, bilimin popüleri olmaz. Evet, değişir, bilim değişir ama temel şeyler aynıdır. Mesela işte konumuza dönecek olursak, hormonlarımızın kolesterol çekirdeğinden yapıldığı, yağdan yapıldığı, cildimizin, hücre zarlarımızın, nasıl ki cildimiz vücudumuzun örtüsü, hücre zarımızda hücrelerimizin örtüsü, bu örtülerimizin yağdan yapıldığı gerçeği hiçbir zaman değişmeyecek. Ben feminen beslenme diye bir yazı paylaşmıştım. Bugün burada da konuşuruz. Feminen beslenme nedir? İşte bu hormonları destekleyen beslenmedir. Sadece bu hormonlara ham madde olan yağları vermek değil, bu hormonların doğal bir denge içerisinde salgılanmasını artıran maddeler de önemli. Onları da konuşuruz bugün. Yani bu maddeler zor ulaşılır maddeler. Hiçbiri zor ulaşılır maddeler değil. Hatta çoğunluğu burun kıvırdığımız maddeler. İşte fibroblast sağlığı da öyle. Kollajenimize nasıl bakarız? Dışarıdan habire kollajenli kremler sürüp kollajen hapları yutmak yerine. Nasıl da pahalı. Nasıl da pahalı nasıl da zararlı. Neden? Kollajen bir protein tozu almış oluyoruz. Zararlı mı? Ben şimdi protein tam sana faydasını görüyor muyuz diye soracakken sen zararlı dedin. Protein tozu ne kadar faydalıysa o da o kadar faydalı. Çünkü bir tür protein tozu biz sporculara, hele de genç sporculara protein tozlarını bıraktırmaya çalışıyoruz. Kalp krizi riskini arttırdığını biliyoruz o protein tozlarının. O konuda böyle net bir iddia yapamasak da ikinci el gıda, birinci el gıda değil, işlenmiş gıda. Peki kolajenlerin bazıları suda karıştırılan tozlar, bazıları da likit, sıvı. O form hiçbir şey değişmez. Fark etmiyor. Protein tozu mu? Protein tozu. Evet, o tozu jel hale getirebilirsiniz, sıvı hale getirebilirsiniz. Kremde sürebilirsiniz. Dışına kapsül koyar, hap haline getirirsiniz. Krem yapmakta ne var? Çözersiniz, çözeltiyi kreme koyarsınız. Hepsi zararlı hepsi diyorsun. Protein tozu. Hepsi protein tozu, hepsi ikinci el gıda, işlenmiş gıda. Yani neden vücuduma ben ikinci işlenmiş gıdayı layık göreyim? Birinci elini amino asitleri doğal gıdalardan alabilirim. Kıtlıkta mıyız, yoklukta mıyız? Kıtlıkta, yokluktaysak kollajene nasıl para buluyorlar o zaman? Peki ilk aklına gelen ortak herkeste görünebilecek zararı ne olabilir bu tozların, protein tozlarının? Bir kere bunların bozulmasın diye içerisine bir şekilde koruyucular koyuluyor. Onlar zararlı olabilir. Fakat zararlıdan öte faydalı değil ve işlenmiş gıda. Doğaçlama oldu, konuyu dağıttık ama aslında bunların hepsi bir bütün. Hani cilt sağlığı, kollajen, hani sonuçta cildimize iyi bakmak için
Kolajenimize iyi bakmamız gerekiyor. Kolajene iyi bakmak için de derinin altında, bir alt tabakada kolajen salgılayan hücreler olan fibroblastlara, cildimizi elastik tutan elastinini salgılayan hücrelere, yine fibroblastlar, deri altının orkestra şefidir diyorum ben fibroblastlara. Fibroblast sağlığını öğrenmeliyiz. Fibroblastlarımıza iyi baktığımızda zaten kolajen salgılanması da daha ileri yaşlara kadar taşınıyor. Fibroblastlar en çok oksitlenmekten harap oluyorlar. Oksitlenmekten yaşlanıyorlar. Oksitleniyorlar, paslanıyorlar. Yani biz nasıl yaşadıkça paslanıyoruz, fibroblastlarımız da paslanıyor. Ne yapacağız? Kan dolaşımına geçen, en ince dokulara kadar geçen güçlü antioksidanları her gün, bazen kızıyorlar ama o Allah haklı diye. Evet, tabii ki Allah haklı. Zaten aynı akıldan çıktığı için bu anahtar kilit mekanizması tutuyor. İşte o akılda bedensel bu paslanmaya karşı antioksidan mekanizmalarımızı aktive eden antioksidan gıdalar. Başta senin en sevdiğin meyve olduğu için başlayayım. Nar. Burun kıvrılan bir narenciye olan ve benim gözlem turunç. Memleketimin meyvesi. Memleketimizin meyvesi. Baharatlardan, evet, onların zerdeçalı çok kıymetli ama bizim de sumağımız çok kıymetli. Kimyonumuz, bunlar ülkemizde yetişen kekik, biberiye, bunları hem baharat olarak hem çay olarak kullanabiliriz. Bir biberiye çayı, kekik çayı, ülkemizde 70 türden fazla kekik var. İşte bilyalı kekik, top kekik, kıl kekik, yaprak kekik, mor çiçekli kekik, mavi çiçekli, beyaz çiçekli. Yani bugün herkes de şehirde yaşamıyor. Kasabada, köyde yaşayıp bunları kendisi toplama imkanı olan bile var. Toplama imkanınız yok. Köy pazarlarına insanlar dağlardan toplayıp getiriyor. Hep diyorum, evde bir kekik kavanozunuz olsun. Günde bir fincan kekik çayı içmek bile antioksidan etkisiyle bizim fibroblastlarımıza, yani kolajenimize etki yapıyor. Bu bir. Bir tatlı kaşığı suya atıp kaynat. Ne kadar demlensin? Önemli midir o süre? Kaynatmaya bile gerek yok. Kekik demlemek yeter kekikte. Ada çayı yine bu konuda çok iyidir. Ada çayı aynı zamanda feminen beslenmenin de bir parçasıdır. Bizim o bütün feminen hormonlarımızı da destekler.